Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Peugeot 2'ndeyim. Her zaman geldiğimiz yer, sizler de biliyorsunuz artık. Bu bayi Sakarya'da. Şimdi burada Peugeot 3008 çekmeye geldim ben. Onun pol sürüşünü yapmaya geldim. Ya arabanın motoru efsane. 1.6 180 beygir bir motoru var. Ya, acayip gidiyor ya. EAT8 ile beraber kullanılıyor. Bak şimdi göstereyim ben size arabayı. Bunun pol sürüşünü yapacağım. Bayağı bol bol gazlayacağız inşallah. Tasarım falan güzel. Bu boş paket Active Prime Edition diye geçiyor bu. Ama boş paket olduğuna bakmayın. Gayet dolu. Ya bir eksik olarak benim direkt gözüme mesela farlar batıyor. Arabayı şimdi güzel boş bir yere alayım. Daha rahat bir çekeyim. Şu tarafa alayım, daha güzel olacak, dur. Anahtarsız giriş var bu arada. Karşınızda Peugeot 3008. Şimdi daha rahat bir güzel bir yere aldım. Bu aracın bütün detaylarını size anlatacağım. Önce dışını, içini göstereceğim. Biraz hızlı olacak. Sonrasında uzunca bir pol sürüş yapacağız. Virajına, hızlanmasına, sıfır yüzüne hepsine bakacağız. Ben size genel olarak göstereyim. Neler var neler yok diye. Bu aracın 1.6 180 beygir bir motoru var. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Valla izlenmeler çok güzel. Teşekkür ederim hepinize. Yorumlarınızı çok güzel buluyorum. Eksiklerimi söylüyorsunuz. Bu da çok önemli. Ama niye abone olmuyorsunuz onu bilmiyorum. Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Görünüş falan güzel ama tabi bunların GT line'ları efsane duruyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu onlara göre biraz daha zayıf duruyor açıkçası. Ama arkadan daha güzel gözüküyor. Bak bu arabanın arkadan görünüşü çok daha güzel. Ben size hemen göstereyim. Donanım olarak GT Line'dan çok farkı yok. Ama dışarıdaki görünüş işte o hani biraz görünüşü değiştirmeniz lazım GT Line'a göre. Bak arkadan GT Line'la ayırmak çok zor. Bu hali çok güzel. Anahtarımız bu şekilde. Klasik bir Peugeot anahtarı. Şöyle açalım. Önce bagajdan başlayalım. Bagaj elektrikli değil. Bunların GT Line modelini alırsanız elektrikli bagaj geliyor. Böyle bir arabada elektrikli bagaj olması lazım bence. Çünkü büyük bir bagaj var. Ve hani ihtiyaç ve bu araçta olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bak boyası gözüme çarptı da. Boyasının içinde yine bu simler var. 508'in beyazında da bu şekildeydi. Bagajı gayet yeterli. Aşırı büyük bir bagaj yok. Şöyle bir alt tarafta ne varmış? Evet, tek elle indirmek bayağı bir zormuş. Bagajı böyle aşağı doğru indirdiğinizde gayet geniş oluyor. Ben olsam alt tarafta kullanırım. Üst tarafa çıkarmam fazla. Böyle size yeterli bir bagaj duracaktır. Gayet güzel. Aslında bayağı da büyük yani bagaj harbiden. Şu an dikkat ettim de yukarıda olunca o kadar hissettirmiyordu ama derinlik kazanınca güzel bir hal aldı. Bu bayağı bir kaliteli, kalın bir malzeme kullanılmış. Şimdi buna bu şekilde bakıyorum. Aynı şekilde yakında da şeyi inceleyeceğim. Bu Citroen C5 Aircross var ya, aslında bununla hep denk. Arada kalınan bir araba var. Onu da inceleyeceğim. Onunla beraber karşılaştıracağım, bilginiz olsun. Yakında onu da incelemeye gideceğim. Koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Sarı aydınlatmanız var. 12 volt çıkışınız var. Bu önemli. Buraya buzdolabı koyarsınız. Güzel de zevkli bir sürüş sağlar o buzdolabı size. Yanlar hep sert plastikler kullanılmış. Evet, standart bir bagaj. Bu şekilde. Arkada şu krom parça dikkatimi çekti. Bu çok güzel duruyor. Ve kaliteli duruyor yani. Hissiyatı güzel. Gayet güzel. Şimdi ben burada işte elektrikli bagaj tuşu isterdim şu anda kapatmak için. Oo, bayağı da ağır. Bagajı bayağı ağır. Valla bunu yoruma yazsın. 3008 kullananlar yorumlara yazsın. Bagajı bayağı ağırmış. Hemen bir depomuza bakalım. Bu araç benzinli bir araç. Bak, AdBlue girişi yok. Dizel olsaydı AdBlue girişi olacaktı. Jantlarımız bayağı büyük ve güzel. Çok güzel duruyor. Bak, boş bir araba aldığınızı düşünün ve 18 inç jantla geliyor. Yani bu araba boş, öyle düşünün. R18 18 inç jantla geliyor. 225/55 R18 olarak boyutlandırılmış. Gri siyah çift renk kullanılmış. Peugeot bunu yapıyor. Çift renk kullanmayı seviyor. Bu arabaya da yakışıyor. Zaten bu arabanın sportif bir duruşu olması gerektiği için çift renkte buna uyumlu. Önde halojen farlar var demiştim. Onları bir yakayım ben size. Bak, anahtarsız giriş var. Hemen hop açtı kapıları. Anahtarsız çalıştırma var tabii ki. Şöyle farlarımızı yaktım. İçerisi çok güzel ama ya. Böyle sarıyor sizi. Onun sürüşte bakacağız. Bakalım, yanmış olması lazım. Evet, sarı lambalarımız yanmış. Bunları acilen ledle değiştirilmesi lazım. Alttaki sislerimiz de aynı şekilde sarı. Bunu yakıştıramıyorum. Ya panjur biraz böyle bana farklı geliyor, anladınız mı? GT Line keşke olsaydı burada gösterirdim ben size ama GT Line'ın panjuru ciddi anlamda güzel ya. Altta park sensörlerini görüyorum. Aracın arka ve önünde park sensörleri var. Ayrıca kamerası da mevcut. Kamerası da
Yeterli bir görüntü kalitesi de mevcut. Yani çok aşırı bir kaliteli değil ama güzel. Bunun güzelliğini biliyor musunuz? Kamera görüntüyü kaydederek bu yanlardaki bölümleri de kaydediyor. Tamam mı? Geniş açı alıyor. Size sanki 2 tane kamera varmış hissi veriyor. Böylece park etmeniz gayet kolaylaşıyor. Bunu da sürüşte göstereceğim. Arkadan ama çok güzel duruyor. Bu siyah plastikle falan. Tasarımı hoş ya. Bu 3008 zaten tuttu. Biliyorsunuz siz de. Bir sunroofunu açayım mı ya? Merak ettim. Sunroofu dışarıdan nasıl gözecek açıldığında. Komplet perde, sunroof hepsini açayım bak. Şöyle açılıyor. Nereye kadar açacak bakalım? Aa bayağı gitti ha. Biraz daha gidiyor mu acaba? Son bu. Gayet güzel. Açılma alanı bayağı büyük. Bir önden görünüşümü merak ediyorum sunroof açıkken. Güzel. Şimdi daha güzel oldu. Şöyle bakın. Ya bir Jeep hissiyatı veriyor bu araba. Görünüş olarak yüksek ya, büyük biraz daha. O konuda Jeep hissiyatı veriyor. Geniş şimdi 2008 ile kıyaslıyorum. Bak burada da hemen 2008'ler var. 2008'ler hafif biraz daha dar. Ama bilmiyorum ya, ben hani o size kalmış. 2008'in en full'ü GT Line'ını alabiliyorsunuz. Bu aracın da en boşu bu modelini alabiliyorsunuz. Hani en boş demek pek doğru olmaz ama gayet yeterli. Bir de biraz önce sileceklerine baktım ya, silecekleri çok hoş ya. Bak şimdi buradan gösterebileceğim mi size? Sileceklerin fıskiyesi burada. Şunun üzerinde, tamam mı? Bu sileceğin üzerinde. Çalıştığında mesela sunroof'tan falan su gelmiyor. Ben bazen kendi aracımda açıyorum, hemen sunroof'tan su geliyor. Bak sileceği çalıştığımı anlayacaksınız. Görüyor musunuz bak? Çok güzel. Böylece su etrafa yayılmamış oluyor. Direkt silgeçlerin üzerinden veriyor. Bu Mercedes'te ilk öne çıkmıştı, hatırlıyorum. Şimdi gelin içeriye bir bakalım. Bak içeride kapı üstleri gayet yumuşak. Hiçbir problem yok. Burada yine bu hani 508'de olan plastik malzeme, karbon fiber, fake karbon kullanılmış. Bu da güzel hissettiriyor. Buralar kumaş. Bildiğim kadarıyla GT Line'da buralar deri geliyor. Şurada bir plastik sert kullanılmış. Aslında bu hoş olmamış. Burasında yumuşak yapılması lazım. Çünkü buraya el atarken elini sürekli çarpacak. Yani o hoş olmamış. Dört canımız tabii ki otomatik. Kapı altları sert. Herhangi bir kaplama bulunmuyor. Hoparlör burada. Yukarıda aynı şekilde hoparlör mevcut. Farları bir kapatayım. Ekranımız en boş olmasına rağmen iCockpit 2 ile geliyor. Yani dijital göstergeyle geliyor. Ekranımız dijital. Bu konuda çok güzel. Ben bu Peugeot'un ekranlarını çok seviyorum. Aslında görünüş olarak da, yani konumlandırma olarak da çok güzel ama hani herkes bir anda alışamıyor. Şimdi direksiyon küçük, altta kalıyor. Normalde her zaman bu direksiyonun bu alttan bakarsınız, içinden bakarsınız. Şimdi direksiyonun üstünden bakmanız gerekiyor ama bu araçta bunun perdeleme seviyesi çok az tutulmuş. Yani perdeleme ile ilgili problem yok. Görüntüyü engellemiyor. Direksiyonda neredeyse her zamanki araçlarda olduğu yerde. Göğüse bakarsak göğüs bayağı yumuşak. Etli etli. Sadece bak şimdi şurada sert plastik kullanılmış. Ve şu benim hoşuma gitmedi mesela. Burası fark ediyor musunuz? İçine böyle sallanıyor. Yani şu malzeme burada hani sonradan takılmış gibi duruyor. Hoş olmamış. Şurada kromlar gayet güzel. Kaliteli kromları var. Kablosuz şarjı var. Hemen size göstereyim. Şöyle koyduğunuzda birazdan şarjı başlayacak. Acaba arabanın şarjı mı çalışması mı gerekiyor? Çalıştırayım bakayım. Evet, bak arabanın çalışması gerekiyormuş kablosuz şarj için. Şu anda şarja başladı. Gayet güzel bir özellik, hemen attı. Buraya şarj olsun. USB girişi burada, CarPlay var. CarPlay'i göstereyim ben size. Bundan sürüşte de ben size zaten bahsedeceğim ama en azından bağlantısını göstereyim. Bak USB oraya taktım. iPhone telefonum. Hemen diğerini de buraya takıyorum. Buraya da koyabilirsiniz. Burada hem şarj olur. Şöyle gelsin bakalım. Bak ekranda hemen CarPlay yazısı çıktı zaten. Apple'larda bu yüklü oluyor. Bak navigasyona bastım. Bu araçta navigasyon yok normalde. Navigasyon geldi buraya. Ben bunu seviyorum ya. 2 boyutluya bakalım. Şöyle 3 boyutlu. Multitouch yok mu bu ekranda acaba? Uzaklaşmıyor. Şöyle haritayı bu şekilde görüyorsunuz. Fizi var. İşte şöyle büyük ekranda da görebilirsiniz. Müzik çalar var. Takvimler, WhatsApp var. Mesela okunmamış mesajlarını dinlemek mi yoksa yeni bir... İşte mesajları falan okutabiliyorsunuz. Ama şimdi bu olay ne biliyor musunuz? Bu arabanın şimdi ekranı hep böyle siyah ve mavi, beyaz
böyle oluşuyor ve bu güzel hissettirmiyor. Hemen geliyorsunuz abi buradan. Alıyorsunuz navigasyona, bak görüntü ne kadar güzel oldu. 10 numara 5 yıldız gözüküyor. Ne yaparsın? Fiziği alırsın müzik dinlemek istersen. Buradan istediğin bir müziği açarsın. Hem böylece burada müziğin resmi de gözüküyor, tamam mı? Bu biraz siyahmış. Renkli bir müzik açayım. Bak mesela ne güzel bir resimde gözüküyor. 10 numara kullanırsınız. Piyano tuşlarımız gözüküyor. Ya şimdi bak, bu arabanın her şeyini geçtim, tamam mı? Bütün özelliklerini geçtim. Şu insanı sarması var ya, buradan böyle geliyor konsol, işte ekranla birleşiyor. Burayı sanki size ayırmış, yolcu burada kendi başına takılıyormuş gibi hissettiriyor. Bu da güzel hissettiriyor. Bu sürücü için hani her şeyin elinin altında olması ve bu tasarım yüksek bir tasarım. D segmentinde genelde görürsünüz bu tasarımı. Burada bunun olması gayet güzel. Şu camlarımı kapatayım hepsini. Hepsi tek tuşla kapanıyor. Motor duyduğunuz üzere sessiz. Bir ses alamıyorsunuz çünkü benzinli motor. Benzinli motor olduğu için de burada bir spor tuşu var. Bu spor tuşuna bastığınızda bak ekranlar kırmızıya döndü. Bu da gayet güzel duruyor. Şöyle değişimi size göstereyim. Evet. Bu şekilde spor tuşumuz mevcut. Bunları hep sürüşte ben size anlatacağım. Burası gayet yumuşak. Şurası sert. Burada bir sert malzeme kullanılmış. Kolçağımız böyle yumuş yumuş ve dikişlere bakar mısın ya? Turuncu bir dikiş kullanılmış. Çok güzel duruyor turuncu dikişler. Aynı şekilde koltuklarda da var bunlar. Peugeot her zaman koltuğu güzel yapıyor. Ya en boş al, en dolu al, her zaman güzel oluyor. Baksana şunun tasarımına. 508'in Prime'ında da aynı şekilde bu koltuklardan vardı. Çok güzel hissettiriyor. Kafaları kocaman. Yan destekler böyle güzel hissettiriyor. Koltuklarına bayılıyorum. Kolçağımıza bakalım. Bak kolçak şimdi şöyle bir kol alıyor, tamam mı? Bir kolu komple alır içine. Yani buraya at istediğini. Ama mesela soğutma var mı? Bu kolçakta ben soğutma isterdim. Evet. Buradan hava geliyor. Hatta ben sizi içeri sokayım. Ben giremiyorum, siz girin. Nasıl içeride durumlar? Şöyle bakın. İçeriye soğuk hava giriyor. Buraya bir şey koysanız mesela soğutmaz da orada soğuk tutar. Hani soğukluğunu kaybetmez. Ben bu kolçağı sevdim. Kolçağın geniş olması güzel bir durum ya. Burada bir cep var. Şimdi burada anahtar koymak için şöyle bir cep var. Biraz önce bunu fark etmiştim, ben size söylemeyi unutmayayım. Hemen aklıma gelmişken. Tam olarak anahtar için yapılmış bir yer. Şurada geliyorsunuz abi, buraya anahtarı atıyorsunuz. Bak tam giriyor oraya. Ve bu anahtarı burada unutur gidersiniz. Zaten çok lazım olmuyor. Babam genelde bizim arabada unutup gidiyor vallahi. Bu arada bak, kapıyı açınca şarjı mı kesiyor bu? Allah Allah. Biraz önce şarj gitti geldi. Bak. Şarjı şu anda kesti. Sonra tekrar verdi. Allah Allah, bu bir garip. Fark ettiniz mi bak? Kapıyı açıyorum. Şarjı devam ediyor. Kapatıyorum. Şarjı kesiyor. Ve şimdi tekrar şarjı veriyor. Bunu neye göre yapmışlar acaba? Klimayı biraz açayım da çok sıcak oldu. Burada grip kontrol tuşlarını görüyorsunuz. Şu anda takviye çekiş kar modu, çamur modu, kum modu ve ESP sistemi devre dışı. Bu hemen devreye giriyor. 40-50 kilometreden sonra devreye giriyor, bilginiz olsun. Ve normal moda geçebiliyorsunuz. Ya bu da hani bir nebze ESP ile sizi hani bir yerlere çıkmanıza yardımcı olur. İşe yaramadığını 3008 kullanan arkadaşlar yazsınlar. Bunu deneyimlemek için illaki böyle zorlamanız lazım aracı. Burada bir yokuş iniş desteği var. Şöyle yeşil yandı bak şu anda. Hemen aktif olacak. Normalde bunu basılı tutarak aktif ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle basınca bir işe yaramıyor. Şöyle uzun bastığınızda hop aktif oluyor, görüyor musunuz? Start stop tuşumuz ve çok sevdiğim vites kolu. Bu arabaya yakışıyor. Bak şimdi her araba yakışmıyor. Corsa'ya koymuşlar bunu. Corsa'da yakışmıyor açıkçası. Konsol aşağıda olduğunda bu vites kolu yakışmıyor. Burada gayet güzel. Bir bardaklığımızı söyledim. Aynamız kararan ama bu şekilde bunlar GT aynalarında direkt çerçevesiz ayna gelir. Perdemiz var. Hani sunroof'u açarsanız perdeyi istediğiniz kadar kısarsınız. Onu ayarlayabilirsiniz. Bakalım bunda da torpido geniş mi? Bak burada testler güzergah koyulmuş. Bu araçta torpido o kadar geniş değil. Ama içinde kaplama var. Vay. Kaplama ben uzun zamandır Peugeot'da görmüyordum. Vallahi kaplaması çok güzel ha. İçinde kaplama var. Farklı bir torpido. Biraz da Mercedes'i andırıyor. Mercedes'in C serisinde de bak böyledir. Torpidonun şekli bu şekildedir. Ön taraftan anlatacaklarım bu kadar da, biraz hızlı geçiyorum. Çünkü hemen sürüşe geçmek istiyorum. Siz buralara atlıyorsunuz biliyorum. Kapı ağzı yeterince geniş. İnip binişlerde sıkıntı olmaz. Bak arka taraflar sert. Tiguan'da da sertti bu. Tiguan'ı incelemiştim. Üst taraflar sert. Buralar hep sert. Şurada sadece kumaş bölüm yumuşak bırakılmış. O kapı içi bayağı geniş.
Genelde arka tarafta bu kadar geniş olmaz. Bu kadar geniş olmaz. Şöyle arkada oturma mesafesi çok güzel. Gayet geniş. Çünkü ben geride kullanıyorum normalde. Bak şu an bayağı bir gerideyim. Şuradaki koltuk hizasından, direkt hizasından anlayabilirsiniz. 1.80 boyundayım ve genişliğe bakın. Gayet güzel. Arkada havalandırma var. Herhangi bir üçüncü bir bölge klima yok. Şarj aleti yok. Bak burada USB şarj çıkışları olması lazımdı. Şöyle çakmaklık görüyorsunuz. Böyle arka taraf bayağı ferah ama. Sunroof'la beraber harbi ferah olmuş yani. Bu araba zaten sunroofsuz gelmiyor. O konuda şanslısınız. Şöyle kolçağı da var. Evet, şu anda bayağı keyifliyim. Şöyle kolçağımı açtım. Önümde güzel bir konsol. Arkaya da buradan erişebiliyorsunuz. Göstereyim size şöyle. Şöyle küçük bir ince bir kapak yapmışlar. Arkaya erişebiliyorsunuz. Buradan da rahatla malzeme alabilirsiniz. Bu aydınlatmalar burada. Farklı koyulmuş. Aydınlatmalar normalde böyle bu araçlarda, şimdi sunroof böyle büyük cam tavan olanlar da genelde buraya koyulur aydınlatmalar. Bu araçta arka tarafa yerleştirilmiş. Evet, arka koltuklarda gayet yumuşak. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. Yani eski hani arabaların böyle bir yumuşaklığı vardır ya koltukları. Bunda da aynı şekilde süngerleri bayağı yumuşak. Şu alt tarafta cep var mı onu merak ettim. Tiguan'da vardı bu cep. Bak şimdi. Evet, bunda herhangi bir cep yok. Tiguan'da burada bir cep vardı. Evet, arabadan anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sürüşe geçiyorum. Sürüşte daha da güzel, bu arabanın asıl önemli olan kısmına değineceğiz. Çünkü 1.6 motor 180 beygiri de gayet güç duruyor. Evet, şimdi sürüşe geçiyoruz. Anahtar çalıştırmamız var. Şöyle frenimize basıp uzun basımla çalışıyor. İçerisi çok sıcak. Bugün hava bayağı sıcak olduğu için hemen kaloriferimizi açalım. Havalanmayı buradan açıyoruz. Aracımız 1.6 benzinli 180 beygir bir motora sahip. Şuradan havalanmaya geçiyoruz. Hemen şöyle AC'yi açmışız zaten. Biraz arttırayım, derecesini düşüreyim. Yine EAT 8 şanzımana sahip bir araç. Emniyet kemerimizi her zaman gibi takıyoruz. El frenini kendi indiriyor. Bu araçta asıl olay performans, bilginiz olsun. Şimdi bu aracın güzel böyle sıfır yüzüne bakacağız. Bütün performansını deneyeceğiz. Evet. Benzin motorun sesi, alışmamışım uzun zamandır benzinini test etmiyoruz Peugeot'da. Şuradan ekranları bir ayarlayayım, kadranlara gelsin. Bakın Corsa da geliyor. Hızlanması çok güzel ya. İşte yüksek beygirli araç kullanmanın keyfi de burada. Vites hemen geç atıyor. Bak burada ayarlarımız da var, görüyor musunuz? Grip kontrol tuşları, mesela ESP'yi off yapabiliyorsunuz. Ancak şu anda ESP'yi off yapmıyor çünkü hızımız yüksek olduğu için. Hız düşükken ESP'yi off yapabiliyorsunuz sadece. Buradan biz normal yine sürüş modunda bırakalım bunu. Ekranımızda müzik ekranı bu şekilde gözüküyor, radyolar falan. Bu araçta sürekli ekranda Apple CarPlay'i göstereceksiniz. Ben bunu size başlangıçta göstermiştim. Apple CarPlay kullandığınızda çok daha güzel bir görüntü oluşacak. Araç çok atik, çok fazlasıyla atik. Yani böyle bir SUV için bence fazla ya. Çok zevkli olur. Şöyle bakayım. Kalorifer sistemi ne durumda? Biraz kısalım bunu, gürültü olmasın içeride. Şöyle yüzümüze vursun. Bir hızlanalım bakalım. 3. vites 80, 90. Çok devir çeviriyor ya. Hani hemen vites atmıyor. Çok geç atıyor vitesi. Burada manuel modu var. Bir de spor tuşuna da bakalım. Neymiş bakalım. Ne durumda? Şu anda sportta bak, kırmızı oldu. Vites attığında direkt arkadan vuruyormuş gibi hissettiriyor. Ya
arkadaşlar. Bu motor çok güçlü ya. Böyle tırmalıyor yolu ya. Yaptığı harekete bak ya. Bakalım şu virajda nasıl gidiyor. Evet, yine hani SUV olduğu için yatması bu mevcut. Yatıyor biraz. Şöyle bunu 7 ünitesi, 8 ünitesi alalım. Bir rahat sürüş yapalım. 8'e ancak attı. Bir de onu görelim bakalım. 8 devirde benzinli motorlar normalde yüksek devirde gitmeye heveslidir. Yüksek devirde gider. Şimdi bu araçta 110'la kaç devirde gidiyor? Evet, şu an 110'la gidiyoruz. Ve 2000 devirin çok az altında. 1950 o civarlarda gidiyor. 2000 devir diyebiliriz. Ama hemen vites düşürüyor bakın. Hemen vites alt devirleri düşürüyor hızlı bir şekilde. Sürekli aktif davranıyor. Şöyle 120'ye çıkalım. En azından otoban süratleri diyerek. Evet, 120'de de 2100 devirde gidiyor. Şimdi şu ekranlardan bir yakıtı görmek istiyorum. Şöyle basalım. Evet, anlık yakıtta 110'la giderken şu an burası tamamen düz bir yol. Bak 5.3, 5.5, 5.7, 6. 110'la bu şekilde yakıyor. Yani bu arabanın uzun yolda yakacağı değerler 5.5-6 civarında gözüküyor. Yani böyle beygirde, bu beygirde bir aracın bu şekilde yakması gayet güzel. Biraz daha sakin kullandığınızda, 100'le falan gittiğinizde 5 yakar bu araba rahat bir şekilde. Sabit 100 gidin. Yakacağı değer budur. Şöyle diğer neler varmış onlara bakalım. Araç parametreleri, motorlar, konfor, güvenlik. Evet, bunda şerit takip falan yok bu araçta. Bunlarda en üst donanıma çıkmanız gerekiyor şerit takibin gelmesi için. Yol sesine değinirsek, yani aracın içine giren, kabine giren sese değinirsek, şu an 110'la gittiğimizde bakın ne duyuyorum. Bak, rüzgar sesi geliyor. Şu kamyonu geçtikten sonra daha net olacak. Evet, rüzgar sesi hafif hafif var. Motor sesi yok. Zaten benzinli araçlarda motor sesini fazla duymazsınız. Rüzgar ve yol sesi böyle harmanlı bir şekilde geliyor ama aşırı fazla değil. İçeride gene o elit hava, o sessizlik hakim. Aşırı bir gürültü yok içeride. İyice bir dinleyin bakalım. Yol sesi biraz daha fazla. Rüzgar sesine göre yol sesi biraz daha fazla. Bir tık daha fazla. Ama işte yol sesi yolun, asfaltın durumuna göre çok fazla değişiyor. Bak, biraz önce yol sesi tamamen kesilmişti. Şu tırları bir geçelim. Yüksek seslerde, yüksek süratlerde yol sesi rüzgar sesi artmıyor. Aynı stabil kalıyor. Çok güçlü bir araba ya. Ve vites de bunu çok rahat bir şekilde destekliyor. Hani geri planda kalmıyor vites. Törpülemiyor hiçbir şekilde. Şu kaloriferi biraz kısayım bakalım. Ya ilk izlenim olarak mesela bayağı yüksekten gidiyorsunuz. Yanında bir Passat var. Passat'a bayağı yüksekten bakıyorsunuz ve benim koltuğum şu anda altta olmasına rağmen o konuda güzel hissettiriyor. Yani SUV hissini size fazlasıyla veriyor. Önünüzde ekranlar var. Ekranlar gayet kaliteli. Bunların temalarını değiştirebiliyorsunuz. Zaten hepiniz alıştınız. Bunlar artık standart Peugeot'da kullanılan ekranlar. Şurada tekrar bir virajda zorlamak istiyorum. Her zaman burada zorluyoruz biliyorsunuz. Yani çok çabuk hızlanıyor. Normalde buraya 135-140'la falan dönüyoruz. Bugün herkes uyukluyor ya. Bir de şuraya girelim bakalım. Evet, dediğim gibi o SUV'ların karakteristik özelliği yatma bulunuyor.
Ama virajda dönmede bir problem yok. Sadece biraz hani böyle korkutuyor, öyle söyleyeyim. Bu da konfor için yani. Bu araçlarda konfor olması lazım. Arkada çocuklarla beraber böyle gazlayarak gitmeyeceksiniz sonuçta. Ona göre düşünüp almanız gerekiyor. Zaten çok hızlı seven birisiniz. Bu motorun aynısı 508'de de var. Gider 508 alırsınız neredeyse aynı paralar. 508'de motor efsane gidecektir. Hem de yol tutuşu çok güzel. Biliyorsunuz siz de o testlerden. O gayet mutlu edecektir sizi. İşte yakıt fazla dert etmiyorsanız, mesela uzun yol fazla yapıyorsanız sizin için bu araç ideal. Bak şu anda 24 kilometrenin ortalaması 13 litre gösteriyor. Yani bu biraz fazla bir değer. Normalde bunun şehir içi değeri bence 9 litre civarındadır. Uzun yolda ama 5 liraya düşürürüm ben bu arabayı. Rahat bir şekilde 5 liraya giderim. Ya sayılar böyle 3'er 4'er atıyor ya. Bak 123, 127, 130. Yani ciddi anlamda çoğu arabayı üzer bu ya. Birazdan 0-100 yapacağım. 0-100'ü ben çok merak ediyorum. Nasıl tepki gösterecek bakalım 0-100'de. Yine aynı şekilde Nur Osmaniye'den dönüş yapalım. Bakalım burada fren yaptığımızda kafası öne basıyor mu, onu merak ediyorum. O konforda genelde öyle olur. Evet bakın aynı şekilde o hissi veriyor. 3008 cidden güzelmiş ya. 2008'den biraz daha yüksektesiniz. Öyle söyleyeyim. 2008 ile kıyasladığımda, ama yalıtım konusunda bence ikisi de aynı, biliyor musunuz? 2008 ile 3008 aynı yalıtıma sahip. Burada ekranınız işte biraz farklı bir yerde. Hani onun tasarımı biraz farklı. Bunda şu güzellik var. Böyle hani sizi sarıyor içerisi. Aynı D segment arabalarda bilirsiniz bunu. Böyle sarar sizi. Aynı o durum bunda da var. Sarma hissini veriyor. Bir de şurada konforuna bakalım. Çukura girelim bakayım. İdeal hızla çukurdaki sesini duyalım. Evet güzel. Çukur sönümlemesi çok güzel. Bu Peugeot'lar süspansiyon konusunda bu işi becermişler. O anlaşılıyor. Peugeot'la hangi arabayla giyersem gireyim burada hiçbir şekilde gürültü olmuyor. İşte dediğim gibi bu hani sarma hissi, bak buradan geliyor böyle araba size doğru. Sadece burayı size ayırmışlar gibi şu anda, fark ediyor musunuz? Yani yolcu burada sadece bir seyahat etmek için gelmiş kişi olarak gözüküyor. Burası tamamen size ayrılmış gözüküyor. İşte her şey elinizin altında. Ekran mesela dokunmatiği hemen yakınınızda. Buradaki tuşlara ulaşmanız çok kolay, çok kolay. Burası da aynı şekilde bak buradan geliyor böyle sarıyor. Bu cidden güzel hissettiriyor. Bu konuda gayet güzel. Mesela 2008'de bu his yok. 2008'de B sınıfındaki o hani gerekten dolayı biraz daha konsol altta bulunuyor. Altta olunca da ben sevmiyorum. Böyle yukarıda sarmasını istiyorum. Biraz dar, klostrofobik geliyor ama aslında bu güzel bir his veriyor. Tamam bak USB falan ileride böyle gizlenmiş iyice. Burası çok geniş. Telefonum burada şarj oluyor. Bedavaya şarj ediyoruz hiç yoktan. Şarjdan almıştı. İşte el frenimiz elektronik burada. Malzemeler çok kaliteli. Şuradaki gene aynı bak 508'de de şu malzeme kullanılmıştı. Göğüs çok kaliteli. Ekran aynı şekilde arkadan güneş almamıza rağmen gayet net gözüküyor. Ayrıca şurada da bak ambiyans aydınlatması var. Bu da çok güzel gözüküyor. Evet kafadan kaymaya meyilli. Niye? Çünkü güç var. Güç olduğu için kafadan kaymak istiyor. Ama arkası böyle sabit yani. Çoğu sudan iyi viraja giriyor, öyle söyleyeyim size. Ben bir ara zaten bununla böyle biraz Passat'la beraber peş peşe gitmiştik bu arabayla. Bu tarz bir arabayla 3008 de aynı şekilde gayet güzel viraja girmişti yani. Hiç beklemediğim bir yerde viraja girmişti. Şöyle yine kadranlarımızı alalım önümüze. Başka kadran var mı? Kadranlar özel. Allah Allah, fazla bir seçenek yok bu araçta. Sadece asgari işte kadranlar 3 tane seçenek var. Özelde acaba istediğimizi koyabiliyor muyuz? Bakalım. Dokunmatik ekrandan değiştirebilirsiniz diyor burada. Biraz normal gidelim, sakin gidelim. Bu ekranlara bakayım. Merak ettim bunu. Neler yapabiliyoruz? Park yardımı, düşük hava algılama sistemi, hafızadaki ayarlar, parametrelere bakalım. Farlar, refah karşılama aydınlatması var. Onu da açalım. Konforda ne varmış? Hafif iç aydınlatma. Evet bu hani ambiyans aydınlatması mevzusu. Ayrıca şuralarda da bak bu sunroof'un bu kısımlarına da aydınlatmalar bulunuyor. Kapatalım.
Fark etmeden. Aynen kapatmasına geçecek. Tamam. Bu tarz ayarlar bulunuyor. Navigasyonumuz yok. Navigasyonu Apple CarPlay ile yapacaksınız. Şu an kablom. Aslında kablom yanımda. Apple CarPlay'i şimdi de göstereyim ben size. Hemen USB elinizin altında zaten. Buraya takıyorsunuz. Evet. Şimdi bir de buraya koyalım. Şöyle şarj olsun. Evet. Buradan izin vermem gerekebilir. Telefondan izin vermeniz gerekebilir böyle. Şu anda Apple CarPlay yazdı. Geriye bakalım. Evet, şu anda Apple CarPlay geldi. Bak, navigasyonumuz geldi, müzik çalarımız geldi. Çok güzel. Burada bizim arşivimiz gözüküyor. Ben burada fiziği kullanıyorum genelde. Bir müziğe bakalım, ses sistemine bakalım. Bu şarkıda bayağı güzel bas var. Bakalım nasıl karşılayacak. Gayet güzel. Surround efekti vererek her taraftan farklı bir şekilde ses geliyor. O da güzel hissettiriyor. Sağdan soldan böyle farklı tonlar, baslar geliyor. Biraz daha ses ayarları yapılması gerekebilir. Ondan sonra daha da güzelleşecektir. Ama bir potansiyeli var. Her zaman gibi 0-100'ü buradan yapalım. Tabelanın altından başlıyoruz. Şuradan duralım. Aracımızı sport alacağız. Bak, sport aldığımda start stop'u iptal etti. Arka taraf serbest olduğunda kalkacağım. Şu siyah araçtan sonra dip gaz yapıp kalkacağız bakalım. Kaç saniyede 0-100'e çıkacak. Şu an ayağım dipte. Kadranları görmek istiyorum. Bak, spor modu aldım mı arkadan vurma efekti geliyor. Aşırı güzel ya, böyle pat geçiyor. O da çok güzel hissettiriyor. Evet, 4. viteste 6000 devirde 150-160 yaptı. Artık rüzgar siz böyle kuvvetli şekilde gelmeye yeni başladı. Bir de bak, 8. testte 3000 devirin biraz daha altında 150 ile gidiyor. Neredeyse 2600 devirde 150 ile gidiyor. Bu da gayet güzel. Yani 2600 devir benzinli bir araç için çok düşük bir devir. Yakıt tüketimi de aynı şekilde az tutacaktır. Bu 150'ye sabit giderken de az yakacaktır bu şekilde olduğunda. Ve şu an kıpkırmızı, böyle ibreler çok güzel gözüküyor. Hızlanmasını gördünüz. Çok iyi. Ama o dediğim efekt, hani vites atmalarda, vites geçişlerinde arkadan böyle küt diye vurması, o sadece sportta oluyor. Bu da size spor hissini arttırmak için yapılmış bir özellik. O da gayet güzel hissettiriyor o konuda. Yapay bir ses yok anladığım kadarıyla hoparlörlerde. Mesela 2008'de yapay bir ses vardı. Bu araçta zaten motor sesi gayet güzel bir şekilde geliyor. Şu an çok atik ya. Yani biri yol verse de gitsek diye bakıyor yani. Baksana da hemen atlıyor. Böyle bir suda böyle olması yani mesela çoğu arabayı şaşırtır ya. Amcacığım, bize bir yol versen. Evet. Bu geçişlerdeki efekt çok iyi ya. Evet, dediğim gibi 2600 civarında 150 ile gidiyor. Hızı da hissettirmiyor size. Bayağı motoru denedik bence. Sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şuradan ben navigasyonumu alayım. Navigasyonu görmek benim çok hoşuma gidiyor buradan böyle. Evet, 3 boyutlu bölümünü alalım. Aynalar da çok net, biliyor musunuz? Bayağı büyük bir aynası var yani. Neredeyse böyle büyük ticari aynası var yani. O da çok geniş gösteriyor, yan tarafı görmenizi çok rahatlatıyor. Buradan dönüp Ekin'e gidelim. Bak, kafadan açıyor hemen. Şu an ESP pavyon modunda çalışıyor. Abi, vites atmak istesem de atmıyor. Sport da attırmıyor vallahi, vites kendi atıyor. Ben erken atmak istiyorum.
kolunu çok seviyorsunuz değil mi siz de benim gibi? Ama mesela bu 2008'e yakışmıyor ya. 2008'de işte altta kalıyor ya. Burada böyle komple konsolla birleşince 508'de mesela çok güzel gözüküyor. Ama 2008'de altta kalması kötü oluyor. 2008'de tabii yeniliği güzel. 3 boyutlu ekranı var. Fiyatlar tabii daha uygun. Karşılaştırıp almanız gerekiyor. Ama yani şu his farklı, bak onu söyleyeyim. Şimdi konsol bunda geniş. Bunu hissediyorsunuz. Bu bir kesin yani. Biz de 2008 almak istiyoruz. Alacağız zaten. İnşallah denk gelirse bulduğumuzda. Ama onun konsol biraz daha dar hissettiriyor. Biraz gene kaloriferimizi, havalanmamızı açayım. Hafif hafif gelsin. Ayağımıza vereyim. Ya klimaya alışınca aslında kullanması basit, biliyor musunuz? Bak ben alıştım çoktan. Tuşları büyütmüşler. Yine direksiyonun küçük olması gayet güzel. Bak bunlar da hız sabitleyici buraya koyuyorlar. Bu pek hoşuma gitmiyor benim ya. Hız sabitleyici direksiyon üzerine olması lazım. Direksiyon küçük ya, o yüzden işte koyacak yer bulamıyorlar aslında. Diğer tuşları küçültmeleri gerekiyor. Bu sefer de kullanımı kötüleştirecek. Evet arkadaşlar, Peugeot 2'ne geri döndük. Umarım test sürüşünü beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bana dikkat etmem gerekenleri söyleyebilirsiniz. Onlara dikkat etmeye çalışırım. Şöyle geri modunu alalım. Bakalım kameramız nasılmış. Bak bunu da aynı şekilde burada hani 3 boyutlu efekti vererek yanlarda kayıt oluşturuyor. Bu park etmeyi gayet kolaylaştırıyor. Evet. Bir yön alayım, daha düzgün park edeyim. Tam şu an sarı çizgileri ortaladım. Bak buradan görüyorsunuz. Yakınlaştırayım sizi buraya. Arkadaki o sarı demiri de gördüm ve park ettik. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.